Merhaba arkadaşlar, Gizemler Örgüler kanalına hoş geldiniz. Uçan balonla ayıcık yapacağız sizlerle bu şekilde. Şu an yerde olduğu için dönmüyor. Bu kısmını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Önce burayı bağladım, zaten anlattım. Bu kısmını ayarladığınızda şöyle birazcık hafif boşluk kalıyor. Şöyle burada da dönüyor arkadaşlar. Bunu ona göre ayarlayın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben şöyle bir mıknatıs kullandım arkadaşlar. Malzemelerine geçiyorum neler kullandığımı. Şöyle bir mıknatıs kullandım ama bu mıknatıstan toplam olarak 2 buna 2 buna kullanın. Ben buna bir tane kullanmıştım. O yüzden biraz daha çekimi az oluyor ve buradaki de yoğun olduğu için yani birbirini çekemiyor ve yapışıkmış gibi durmak zorunda kalıyor. Hafif daha böyle boşluk olmasını istiyorsanız şu ara iki mesafede siz biraz daha büyük mıknatıs veyahut da iki mıknatıs kullanın. Bunda iki kullandım zaten ama bunda da mıknatıs sayısını arttırın arkadaşlar. Buna da bence bir tık daha büyük mıknatıs kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hayalet ipim var. Misina da olur. Ondan kullandım. 1 metre kadar. 2,5 milim tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle bir silikon tabancası kullandım. Normal sıcak silikon kullandım. İnce olanla çalışıyor. Kalın olan da olur. Fark etmez. Elinizde ne varsa. Şöyle bir iğne kullandım. İlmek belirleyici. Şöyle bir kavanoz kapağı kullandım arkadaşlar. Marketlerde bulabilirsiniz bunu. 8,5 santim boyutu. Elyaf kullandım. Boncuk elyaf. Makas. İplerime de geçeceğim. Şöyle bir tane mezura kullandım. Bir şeyleri tutturmak için de şöyle bir toplu iğne kullandım. Şimdi arkadaşlar iplerime geçelim. Şöyle iki renk kırmızı ve beyaz ip kullandım ben. Beyaz rengin kodunu söylüyorum. Yarn Art Velour serisi. Şuradan kodunu da söyleyeyim. 841 arkadaşlar renk kodu. Beyaz olanın. Bu da kırmızı olanın renk kodu. Bu da 846 arkadaşlar. Bunlar böyle nasıl biliyor musunuz? İnce kadife ipler. Yani siz elinizde koton ipler varsa onlarla da örebilirsiniz ama bence bu daha böyle sıcak. Şimdi Sevgililer Günü'nde kış ayında olduğu için daha böyle sıcak, samimi, peluş peluş bir his veriyor. Daha kalın iplerle de güzel olmaz. Kadife iplerin daha kalınlarıyla diye düşündüm. O yüzden bu ince kadife ipleri kullandım ben. Şuradan metrajını da söyleyeyim isterseniz size. Bir bakayım. 170 metre olması lazım 100 gram ağırlığında. Aynen. 100 gram ağırlığında 170 metre uzunluğunda arkadaşlar. Şöyle bir kablo kullandım. Onu da söyleyeyim. 9 milim kalınlığında bir kablo bu arkadaşlar. Kalın ve böyle çok zor hareket ettirilen, şekil vermesi zor olan bir kablo. Bunu nalburlardan bulabilirsiniz. 45 santimde bundan kullandım. Hazırsanız yapımına başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk önce kalplerden başlıyorum ben. Şunlardan 6 tane yapmamız gerekiyor. Şimdi ben 5 tane yaptım. Sonuncusunun tarifini sizle beraber paylaşacağım. İlk önce sihirli halka yapıyorum. Bütün malzemelerimizi hazırlayacağız. Ondan sonra dekoratif objemizi hepsini birleştireceğiz. Şimdi ilk önce sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Orta parmağımın etrafından ipimi doluyorum. Şöyle üçgenlik oluştu bakın. Burada bu ipi tutuyorum. Şuraya da bastırıyorum. İçinden ilmek alıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha ve bir tane daha. Toplam 3 tane zincir oldu arkadaşlar. Şimdi hemen tığımı 2 defa doluyorum. Hemen sihirli halkanın içine batıyorum. Bunu 2 defa da çıkarıyorum arkadaşlar. İkisini bir ördüm ve ikisini bir ördüm. Tekrardan kalan 2'yi ördüm. Yani 3 defa da aslında bitirmiş oldum. Bunun adı ikili trabzan arkadaşlar. Tığımın başına 2 defa doladığım için adı ikili trabzan oluyor. 1 ve 2. İçine batıyorum tekrardan. Çıkartıyorum. Bakın ilk de çıkarttım. Bakın 3 tane kaldı ya. Şimdi bu ikisini çıkartıyorum. Sonra bir ilmek daha gelmiş oluyor. Onunla birlikte de sonuncuyu çıkartacağım. Bakın bu şekilde. Bundan 2 tane yapıyoruz. Şimdi tığımın başını tekrar doladım bir tane. İçine batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tekrar tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Önce ikisini çıkarıyorum. Sonra son ikisini. Bu sefer 2 defa da çıktım. Bundan 3 adet yapıyorum. Şimdi tekrar 2 defa doluyorum. İkili trabzan yapacağım. 3 tane de çıkıyorum yani. Önce ikisini alıyorum. Bakın sonra kalan 2 ilmeği alıyorum. Ve en sonunda da şu 2 ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi dakika ışık. Tamam, doğrudaymış, ışığa da baktım. Şimdi arkadaşlar bir tane bundan yaptım. Tığımın başında doladım. 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 ve 2 defa da çıkıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum arkadaşlar. 2 defa da çıkıyorum bakın. 1, 2. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi tekrardan tığımın başına 2 defa doluyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 defa da çıkıyorum arkadaşlar ikili trabzanı. Tığımın başını 2 defa doladım. Sihirli halkamın içine batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığımın başını tekrar dolayıp hop ikisinden çıktım. 3 tane kaldı. Tekrardan doladım, hop ikisinden çıktım. Ve sonuncudan daha çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane zincir yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zinciri sihirli halkamın içine geliyorum. Batıyorum ve kapama olarak yapıyorum. Bakın battığımı kapama olarak yaptım. Şimdi ipimi tutuyorum arkadaşlar. Sihirli halkamı kapatacağım. Biraz yavaş yavaş kapatıyorum ip kopmasın diye. Çünkü ben kadife iple örüyorum. Normal iple ördüğünüzde bu bir sıkıntı yaratmaz ama kadife ipler biraz daha normal iplere göre daha hassas. Şöyle arkadaşlar.
Böyle tatlı bir kalp oldu. Şimdi ipini bu kısmını çıkartacağım. Ama çok uzun kesmiyorum. Bakın şöyle düğüm atacak kadar kesiyorum. Bırakıyorum. Bu şekilde kestim. Şimdi bakın şuradaki iple birlikte ben bunu bağlıyorum. İkisini. 2 defa bağlamak yeterli olacaktır. Güzelce sıkın. Bu şekilde gözüküyor ön tarafı. Bu da arkada kalacak arkadaşlar. Bunları birleştireceğiz zaten karşılıklı şekilde ya. Bunları bakın şöyle kesiyorum şurada. Çok dipten de değil. Bu şekilde kestim. Şu kamerayı biraz daha yaklaştırırsam siz hepsini daha net görürsün. Şimdi arkadaşlar bunları bakın ikisinin bu arka kısımları iç içe yüz yüze gelecek şekilde böyle böyle yerleştireceğiz yerlerine. Toplamda bundan 6 tane yapmanız gerekiyor. Ben yaptım. Şimdi büyük kırmızı kalbimiz var bir tane. Ona geçelim. Uçan balon şeklinde yaptığımız var ya. Ben bir tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yine sihirli halka yapacağız. 6 tane sık iğne yapacağız içine. Sihirli halkamızı yaptım. İçinden bir tane zincir yaptım sihirli halkanın içine. Bunu saymıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada ilmek belirleyici kullanacağım arkadaşlar. Yanınızda bulundurun lütfen. Şimdi sihirli halkamı çekerek kapatıyorum bakın. Şimdi sayalım 2, 4 ve 6. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar burada. Bu ipimi de bakın tığımın üstüne koydum. Bunu yürüteceğim. Önce kapama işlemi yapıyoruz burada. Yani içinden geçirdim. Şimdi yanındakine geliyorum. Bakın içinden geçirdiğimin yanındakine geliyorum. İpimi yine içine koydum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım sık iğnenin tepesine, ilk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici takıyorum. Bunun içine toplam 2 tane sık iğne yapacağız. Yani burada 6 tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Bu ipimi yine yürütüyorum. Birazcık yürüteceğim o ipi. Hala yürütüyorum. İkinci arttırmamı yaptım. 6 tane arttırma yapacağım. Üçüncü. Bu da dördüncü arkadaşlar. İpi yürütmeyi bırakabilirsiniz. Beşinci. Ve sonuncu arttırmamı yapıyorum. Arttırma demek aynı yere 2 tane sık iğne yapmak demek. Aynı sık iğnenin bir tane sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 tane yapmış oldum. Şimdi geldim arkadaşlar bu sıraya. Bu sırada 3 ve 4. turu hemen batalım. Hep bu ilmek belirleyicimizi takalım lütfen. İlk sık iğnemin başına geldim sıra başına. İlmek belirleyicimi taktım. Şimdi arkadaşlar 12 tane sık iğnemiz var toplam. Bunları 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 3 ve 4. sıraları. Örüp gelelim arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan sadece sık iğne olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tur ördüm. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesinde ilmek belirleyicim var. Onu çıkartıyorum. Ve buraya geliyorum. Bir tane şöyle burada kapama işlemi yapacağız. Şöyle battım sadece boş şekilde. Diğerini alıyorum. Bakın bunu ilmek belirleyici olan kısma şu şekilde yaptım. Onu da göstereyim size. Böyle geçirdim içinden son sık iğnenin tepesine. İlk yaptığımız sık iğne de oluyor. Geçirdim ve kapama işlemi yapıp ipi buradan çıkartıp kestim arkadaşlar. Şimdi bu ikinci ördüğümüzde bu işlemi yapmıyoruz. Buraya da batmıyoruz. Şimdi bu battığımız yerin dibine bakın arkadaşlar şu kısma bu ikisi birleşik aslında sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Yani şu ikisi aynı ilmek arkadaşlar şu. Bakın şu kapattığımız kısımda. Bunu saymayacağız. Bir tanesi eksik. Hemen şimdi bunun dibine batıyorum. Şu kapama yaptığımız yerin yanına. İkisini birlikte öreceğim. Bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Bu benim ilk sık iğnem belirleyici ilmeğim olacak. Toplamda burada 12, 12, 24 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Örelim birlikte. 1 olarak sayıyorum. 1 diyeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 arkadaşlar. Şimdi 12.yi bakın. Bu şekilde alırsam bu benim belirleyici ilmeğim. 12.yi bu şekilde alırsam bakın şuraya geçeceğim ben. Hemen yanındaki sık iğneye geçeceğim buna. Ve burası boşluk kalacak. O yüzden daha önceki kalp videolarımda da anlattığım gibi bunun içinden çıkartıyorum arkadaşlar. Geliyorum hemen şu yandaki sık iğneye de batıyorum ve içinden çıkartıyorum. Hemen şuradaki şu ilmek belirleyici taktığımız yer. Buna batmayalım. Şu üçünü birlikte bir örelim arkadaşlar. Üçünü birlikte ördüm. Bu 12. bitti. Şimdi geliyorum hemen. Bakın şuraya. Şurada bir sık iğne var. Boşluk var yani. Oraya batıyorum arkadaşlar. Çıkarttım. Ve benim yapmam gereken asıl sık iğnem vardı. Onun da tepesine batıyorum ve çıkarttım. Bu 13. oluyor arkadaşlar. 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
ve 20. 21, 22, 23. Şurası da 24 arkadaşlar. Sıramın başına gelmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Hatta burayı da yapalım o kapatma işlemimizden 24.'ye de. Batalım. Bu bizim ilk sık iğnemiz. Yanında boşluk oluşmasın diye. Bu şekilde yapalım. Şunu birlikte örelim arkadaşlar 24.'de de. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. Batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum arkadaşlar. Taktım. Şimdi eksiltmelere başlayacağım. 4 sık iğne 1 eksiltme yapacağım arkadaşlar. Örelim. 2 oldu. 3 ve 4. Şimdi eksiltmeye bakın. 2 tane başak kısmı var. Şöyle görüyorsunuz. Bir tane sık iğnede bir arka taraf vardır, bir ön taraf vardır. Biz sadece ön taraflarını alacağız arkadaşlar. 2 sık iğnenin sadece ön kısımlarını alıp birlikte örüyorum. Bu eksiltme oluyor. Eğer anlamadıysanız bunun detaylı tarifi kanalımda ilk videolarda mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle 2, 3 ve 4 arkadaşlar. Şimdi tekrar eksiltme yapıyorum. Bakın sadece ön kısımları alıyorum. Arkalar kalıyor. Önleri alıyorum. Arkalar kalıyor arkadaşlar. İkisinin de ön kısımlarını aldım. Eksiltmemi bitirdim. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Sonda da bir eksiltmemiz olacak. Bunu da yapalım. Yaptık. Şimdi ilmek belirleyicimizin olduğu yere geldik. Çıkartıyoruz. Hemen bir tane sık iğnesini yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmek belirleyicimizi takıyoruz hemen. Şimdi 3 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız bu sırada. 2, 3. Bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar eksiltiyorum. 1, 2, 3 sık iğne, 1 eksiltme. Bir, 2, 3 sık iğne, 1 eksiltme yapacağım tekrardan. Eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bitirdik. Bir tane sık iğne örüyorum. Ve ilmek belirleyicimi yerine tekrardan takıyorum. Şu anda sıramızın sonunda 16 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Bu eksiltmeden sonra içini dolduracağız. 2 sık iğne 1 eksiltme yapacağım. 1 ve 2. Hemen eksiltiyorum. Sadece ön kısımları alarak eksilteceğiz. 1, 2. Eksiltelim. 1, 2. Eksiltelim. Sonda bir tane daha eksiltme yapıyorum. Ve bitiriyorum. Şimdi burada ipimi birazcık uzun bırakıyorum arkadaşlar. İçini dolduracağım. Şöyle bir elyafım var biraz. Çok hızlı koymadan. Şimdi bu aşamada mıknatıs da koyacağız arkadaşlar. Şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Bir tarafını. Bir tarafına doldurma işlemini yapmıyorum şu an. İlk önce mıknatısı yerleştireceğim oraya. Şöyle bir mıknatısım var. Şu kalbin bakın uç kısmından gelecek şekilde mıknatısımı yerleştiriyorum. Şimdi içini doldurabiliriz. Elyafın altında kalmasın mıknatıs arkadaşlar. Yoksa yapışmaz. Şimdi örmeye devam edelim. Eğer ihtiyaç olursa tekrar doldurmaya devam ederiz. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. 12 tane sık iğnemiz vardı. Hatta önce arkadaşlar şurada bir sıra 12 tane sık iğnemizi örelim. Arttırma eksiltme yapmadan. Sonra tekrar bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Daha pofidik bir kalp olsun.
Şimdi bakın bu ilk yapacağım sık iğnem. Tekrar ilmek belirleyicime takıyorum arkadaşlar şu aşamada. Şurası. Şimdi 12 tane sık iğne örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum hemen. Bir tane eksiltme yapıyorum. Aynı şekilde önlerden alarak eksiltiyorum arkadaşlar. Bir sık iğne, bir eksiltme. Sonuncu eksiltmemi yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkarttım, ona denk geliyor. Yaptım arkadaşlar. Şimdi toplam 6 tane sık iğnem kaldı. Pardon, 8 tane sık iğnem kaldı. Şimdi bunların hepsini eksilteceğiz ama burada birazcık daha dolum yapsak güzel olacak. O yüzden azıcık daha dolduracağım ben. Şöyle elimde birazcık küçültüyorum. Şu tığımın arkasıyla dolduruyorum arkadaşlar. Şu boşluklara. Bakın şu kısımlar boş. Yeterli arkadaşlar. Şimdi hepsine eksiltme yapacağız. Sonra da iğneyle dikeceğiz. Hepsini eksiltiyorum bakın. İlmek belirleyici takmadım. 4 tane eksiltme olacak toplam. İki. Şu şekilde arkadaşlar. Yeterli bu kadar eksiltme. 3 tane de yaptım. Ben 3 de bıraktım. Siz nasıl yapabilirseniz yapın. Şimdi arkadaşlar ipimizi keselim. Şöyle bir tık uzun kestim. Çok aşırı da değil. İçinden çıkartıyorum. Şimdi şurada dikiş yapacağız. İçinde saklayacağız sonra. Bakın şu dışta kalan kısımlar var ya, ilmeklerimizin. Oradan geçiriyoruz. Etrafından hepsinin şöyle kapatıyorum. Ve ortadan batıp yanlardan bir yerden rastgele çıkartıyorum arkadaşlar. Şu uç kısmını elimizde düzeltelim kalbimizi. İpimizi de keselim. Birazcık çekiştirip kesin bu aşamada. Tekrar içine gömülsün. Kalbimiz de hazır arkadaşlar. Diğer aşamaya geçeceğiz. Beyaz ipimizi alıp gelelim. Ayıcımıza başlayacağız arkadaşlar şimdi. Hızlı bir şekilde hemen sihirli halkamızı yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bunu saymayacağız. Toplam 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Sayalım buradan. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi sık iğnemizi kapatıyoruz. Sihirli halkamızı pardon kapattık. İlk yaptığımız sık iğnemiz vardı ya arkadaşlar. Şimdi onun tepesine batalım. İpimizi de içeride yürütelim. Bakın tığımın üstüne koydum sihirli halkamın ucundaki ipi. Ve kapama işlemi yaptım. Şimdi burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Kapama yaptığım ilmeğin yanına geliyorum. Ve sadece arkalarını alarak öreceğim. Bakın. Şimdi size göstereceğim. Şöyle bakın şu ilmeğim ya. 2 tane kanadı var. Şöyle bir bu tarafta bir bu tarafta. 2 kanat var bunda. Şöyle gösterirsem daha iyi olacak. Şunu çıkartayım. Bakın.
Şöyle 2 tane kanadı var. Bir burada var, bir burada var. Gördünüz mü? Şimdi biz blue örgü yapacağız. Öndekileri almayacağız. Sadece şu arkadaki kanatları alacağız. 9 tane sık iğnemizin hepsine blue örgü yapacağız. İlk yaptığımız blue'nun, yani bunun içine kapamadan sonraki, bunun için ördükten sonra bir tane ilmek belirleyici takacağız. Oraya gelene kadar toplam 9 tane blue örgü yapacağız arkadaşlar. Blue şekilde sık iğne yapacağız yani. Hemen göstereyim ben size. İpimi yine üstüne aldım. Yürütmeye devam ediyorum. Sadece arka kısmını aldım ve ördüm. Şimdi buna tekrardan bir tane ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi geliyorum yan tarafa. Yine aynı şekilde blue öreceğim. İpimi saklamaya devam ediyorum. Bakın yandaki ilmeğe geldim. Yine 2 tane kanadı var ve ben sadece arka kısımlarını alıyorum ve blue şekilde örüyorum. Hepsini blue örüyorum. İpimi artık saklamıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Şöyle elimle biraz düzelttim. İlmeklerim gözüksün diye. Beyaz ip bir de kadife ise, bir de şu an elimdeki ip ince bir kadife ip. O yüzden daha zor oluyor görmek. Siz normal bez iplerle örebilirsiniz. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bundan 2 tane yapacaksınız. Ben daha önce birini yaptım. Şimdi bu işlemi yaptınız ya. Buraya da geldiniz. Buna kapattınız arkadaşlar. Kapama işlemi yapıyorsunuz ilk sık iğnenin tepesine ve bir tane zincir çekip bırakıyorsunuz. İlk yaptığımızı bu şekilde duracak. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. Çıkartıyorum ilmek belirleyicimi. Bu yandaki hemen sık iğnenin tepesine geldim. Doğru yerde mi? Hayır. İlk sık iğnemin tepesine geldim arkadaşlar. Battım. Şimdi bakın. Şurada zincir çektiğim yer var ya. Onun yanına geliyorum. Kapama yaptığım yerin yanına. Burada hemen sık iğne ile kapama yapıyorum tekrardan. İkisini birleştiriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Buna da ilmek belirleyici takıyorum arkadaşlar bir tane. Karıştırmayalım. Şimdi burada arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma yaparak öreceğiz. İlk önce bir tane arttırmamızı yaptık. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi yanına geliyorum bakın. Hemen yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanına geliyorum, bir sık iğne yapıyorum. Onun yanına gidiyorum hemen. Şöyle. Buraya bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne ve bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi bakın. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Sıramızın sonuna gelmiş olduk aslında. Şimdi burada bakın şöyle bir boşluk var. Burayı kapatmamız gerekiyor. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak bu sıranın sonunda. 18 18 yani 9 9 18 yapacak. Kalanını arttırma yapmış olacağız arkadaşlar. 6 tane arttırma yapacağız yani. Şimdi arttırmamızı yaptık. Buraya arkadaşlar bakın bu zincir çektiğimiz kısım var ya, ben göstereyim size detaylı. Şu kısım görüyor musunuz? Bakın zincir çektik. Buna da batıyorum ben. Ama bizim asıl öreceğimiz ilmek bu değil. Buraya geliyorum ve buna da batıyorum. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Şimdi geldim. Şuraya batıyorum. Delik oluşmasın diye yapıyorum bu işlemi. Yanına geldim, battım. Şimdi buradakine geçiyoruz artık. Buna da batıyorum. Ve bu benim ilk sık iğnem değil. Şimdi şuradaki örmem gereken sık iğnemin tepesine de batıyorum. Yine dördünü birlikte örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada arttırma işlemi de yapacağız. Buraya 2 tane yapmış olduk yani. Şimdi gelelim yan tarafa, bir tane sık iğne yapacağız. Şimdi arkadaşlar ayımızın önce ayak kısımlarını yapıyoruz. Şöyle ben bir tanesini yapmıştım. Bunu da siz de yaptık. Şimdi bakın şuradaki şu kısım var ya, zincir çektiğimiz. Bu zincir çektiğimiz yerin hemen yanına geliyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bunun tepesine de bir tane ilmek belirleyici takıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane sık iğne yaptım ya. Bir tane de arttırma yapıyorum yanına. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Yanına arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma şeklinde devam edeceğiz. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 sık iğne ve bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi tekrardan 2 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Şurası 1. Bitirdim. Aslında burası bitti arkadaşlar. Ama delik olmasın diye ben şuraya da batıyorum. Bunu saymıyoruz. Şuraya da batıyorum. Ve bunların hepsini birlikte örüyorum arkadaşlar. 2 oldu. Şimdi yapacağımız sık iğnenin tepesine
Geldik. Buraya arttırma yapıyoruz. Tekrardan 2 sık iğne örüyorum. 1 2 ve bir tane arttırma yapıyorum buraya. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bir ilmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ve 24. olacak. 22 23. Şurası da tek olarak örülecek şimdi. Onu da göstereceğim size delik olmasın diye. Şimdi diğer tarafta yaptık ya hani 3 tanesini birlikte ördük. Aynı işlemi yapacağım. Bakın. Burayı alıyorum. Delik olmasın diye bunu da bununla birlikte örüyorum arkadaşlar. Üçünü birlikte çıkarmış oldum. Şimdi 24 tane sık iğnem var benim burada. Toplamda şu an. Şimdi arkadaşlar 2 tur boyunca önce 3 sık iğne bir arttırma da yapalım bir tur. O zaman küçük olur göbeği. Evet evet öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicimi çıkarttım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim. 1, bu birinci, ikinci, üçüncü. Bir tane arttırma yapıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyorum. 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 1, 2, 3. Son sık iğneme de arttırma işlemini yapıyorum. Ve bitiriyorum. Şimdi 30 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Burada artık 30 tane sık iğnemizi 2 tur boyunca arttırma, eksiltme yapmadan örüp gelelim. Arkadaşlar 2 tur ördük geldik. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım. Hemen oraya bir tane sık iğne daha yapalım. İlmek belirleyicimizi takalım. Sık iğnemizin tepesine. Şimdi 10 tane sık iğne öreceğiz toplam. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi kolları yapacağız arkadaşlar. 11.'ye geleceğiz. Önce tığımızın başına ipimizi doladık. Hemen yanındaki sık iğneye geldim. Yani 11. İpimi çıkardım bakın. Buradan ilmek alır gibi çıkardım. Şimdi hepsinin 3 tane ya burada. 3'ünün içinden değil de sadece ikisinin içinden geçirdim. Bu burada kaldı. Tekrar ipimi doladım. Birinci dolayışımdı. Bu ikinci. Tekrar geçirdim ve ikisinin içinden çıkardım. Sadece öndeki ikilerden alıyorum her seferinde. Bakın buradaki ilmek sayım artacak. Burası 6'ya ulaştığında bitecek. Şimdi 2 tane yaptık. Yani toplam 5 defa tığımıza başımızı dolayıp batacağız, çıkaracağız. Bunun adı puff oluyor. Birinci pufu yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar iki tane puf yapacağız. 2 kol olduğu için. Şimdi tekrar başını doladım tığımın. Aynı yere batıyorum bakın her seferinde. Sadece ikisinden çıkartıyorum arkadaşlar. 4 oldu bakın. 3'tü 4 oldu. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Çıkartıyorum. Sadece öndeki ikisinden çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın 2, 4 çıkartamadım. Ve 5 oldu. Sonuncuyu da yapalım. Çıkarttım. Gördüğünüz gibi 2, 4 ve 6 tane kaldı arkadaşlar burada ilmeğim. Şimdi tığımı tekrar doladım ve hepsinin içinden çıkarttım. Şimdi geliyorum hemen buraya yanına. Artık sık iğne yapacağız. Toplam 7 tane sık iğne örelim. Bakın hemen yan tarafındaki sık iğnenin tepesine batacağım şuradaki. Buraya birinci sık iğnemi yaptım. Şu kollar böyle içe doğru ya. Onu da şöyle dışarıya doğru çıkardım pafımı. Birinci sık iğnemi yaptım. Toplam 7 tane yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Şimdi tekrardan paf yapacağız koluna. Tığımızın tepesine doluyoruz. Bakın 7 tane ördük ya. Bu ördüğümüze değil, bakın şu ördüğümüz yere değil, hemen yanına gelip batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bakın 3 tane var. Şu ikisini alıyorum sadece öndeki. Bu kaldı. Toplam 2 tane oldu. Şimdi burası 6 tane ilmek olacak burada toplam. Tekrar başını doladım. Tekrar batıyorum ve öndeki ikisini çıkartıyorum. 3 oldu arkadaşlar ilmek sayım. 2 defa dolamış yapmış oldum. Öndeki ikisini çıkartıyorum tekrar. 4 oldu. Oradaki ilmek sayım 6 olacak arkadaşlar. Karıştırmayın. Ve sadece öndeki 2'yi çıkartıyorum bakın. 5 oldu. Bu da sonuncu. Çıkarttım ve bitti. Şimdi hepsinin içinden ilmeğimi doladım ve çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimizi örelim.
Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu paf içeriye doğru ya. Bakın elimde şu şekilde biraz buradan arkadan ittirerek düzeltiyorum. Kalan sık iğnelerimin hepsini örüyorum arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 11 tane sık iğnemiz kalmıştı. Onların da hepsini ördük. Şimdi 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemiz var. Onların hepsini örüp gelelim arkadaşlar. 5 tur boyunca örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım ben. Hemen ona bir tane sık iğne örüyorum. Ve tekrardan yerine takıyorum arkadaşlar. Her sırada yerine takalım ilmek belirleyiciyi. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2, 3. Yine eksiltmelerimizi sadece ön kısımlarını alarak yapıyoruz. 3 sık iğne bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sonda eksiltmemi yaptım. Hemen bir tane sık iğnemi örüyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi hemen yanına bir tane eksiltme yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıramızın sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak sadece. Oraya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Eksiltmemi yaptım. İpimi bir tık uzattım. Şimdi içini dolduracağım. Bu arada şöyle olacak görünüşü. Kollar önde ortalı bir şekilde duracak. Şöyle. İçini dolduralım şimdi. Önce bacak kısımlarına şöyle tığımızla ittirelim. Diğer tarafa da. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Gerekirse biraz daha doldururuz birazdan. İpimizi aldık. Eksiltmemizi yaptık. Şimdi bir tane sık iğnemiz vardı. Onu da örelim. Şurada. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğnem vardı. Onu da ördüm. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. İlmek belirleyicimin olduğu yere. Taktım ilmek belirleyicimi. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne ördüm. Yanına hemen bir tane eksiltme yapacağım. 1 ve 2. İkisini birlikte ördüm. Bir sık iğne, bir eksiltme. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Örüp gelelim sıra sonuna kadar. Şimdi sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bu sırada artık hepsini eksilteceğiz. Eğer şu kısım biraz boş geliyorsa, bana biraz boş geldi. Buraya bir tık daha elyaf ilavesi yapalım. Şu kısma. Arkadaşlar eğer ayınızın da uçmasını istiyorsanız bakın bu aşamada artık mıknatısınızı koyun ve üzerine elyaf koymayın. Dolduğundan emin olduktan sonra elyafınızın üstüne mıknatısı yerleştirin. En üst kısımda kalsın. Yoksa güzel çekmez. Ben balonda yapmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicimi çıkarttım. Şurası ilmek belirleyicimin yeriydi. İpimi de birazcık sıkılaştırdım. Çünkü boşluk kalıyor. Hepsine eksiltme yapıyorum. Sayarak ilerleyeceğim artık. 1. Son sıramız zaten. 2. 3. 4. 5 arkadaşlar. Ve birlikte ördüm. Şimdi ipimi birazcık uzun bırakıyorum bu aşamada. Şu kısmı kapatacağız. Şöyle çok aşırı uzun da değil. Kapatma işlemi için kullanacağım. İçinden geçiriyorum. İğnemi aldım. Bakın şu kısımlar var ya, üst kısımları zaten belli oluyor. Onlardan geçiriyorum. Hepsinden geçirmeye özen gösterelim. Boşta kalmasın. Tamamdır. Hepsinden geçirdim. Şöyle güzelce sıkıştırdım. Şimdi tam orta kısmından batıyorum ve aşağılardan bir yerlerden çıkartıyorum arkadaşlar. Bunu da böyle biraz içeriye çektim. Şimdi burayı gerdiriyorum. Kesiyorum. Bu şekilde gözükecek. Bakın şurası gayet pürüzsüz oldu. Şimdi arkadaşlar burun kısmını da yapalım.
Sonra kulaklara geçelim. Sil halkayla başlıyorum yine. 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Toplam 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Böyle çektim güzelce. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine, bakın sayalım burada tekrar, 2, 4 ve 6. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve buradan kapatma işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim bu aşamada. Şimdi 6 tane arttırma yapacağım. Zincir çektiğim yer var ya, bakın zincir çektiğim yerin hemen dibine batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Bu birinci arttırma. Sayarak ilerleyeceğiz. İkinci arttırmayı yapıyorum. Toplam 6 tane arttırma yapacağım. İkinci, üçüncü arttırma, dördüncü arttırma, beşinci arttırma. Bu da sonuncu arttırma olacak arkadaşlar. 6. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. Batıyorum ve kapatma işlemi yapıyorum. Toplam 12 tane sık iğnem var burada. Artık bitti arkadaşlar. Burun. Bunu çıkartalım. Burnu dikebilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz. Eğer dikmek istiyorsanız bu aşamada biraz ipini uzun kesin. Ben dikmeyeceğim. Yapıştıracağım. Tamamdır. Şimdi şuraya bir kapama işlemi de yapalım. Tekrar ipimizi geçirelim arkadaşlar. Şimdi burnu kendimize baksın, şu şekilde arka tarafını görelim. 1 ve 2, ikincinin yanından ikinci sık iğnemize geçiriyoruz. Bakın şu tepesindeki bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci gözüken kısma batıyorum ve içinden çıkartıyorum arkadaşlar. Biraz da çekiyorum. Bu şekilde gözükecek burun kısmı. Şu ipleri de keselim. Şöyle burada bağlayalım birazcık. Açılma olmasın. Hafif bir şekilde şurada şöyle bağladım. 2 tane düğüm atsanız yeterli olacaktır. Sonra da kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle çok aşırı dipten kesmiyorum, bakın yine. Kestim. Şöyle kalacak. Şöyle burnu şurada olacak. Şuraya da eline bir tane kalp verebiliriz. Benim kollar biraz yamuk oldu ama bakışını o tarafa çevireceğiz artık. Elimizle düzeltelim biraz. Şimdi oldu. Burnumuz arkadaşlar T harfi yapacağız. İpimizi aldık. Bakın 2 kata çevirdim. İğneme takıyorum. Kaç defa gideceğim geleceğim. Bu şekilde aldım. Şöyle gözüme kestirdiğim bir kısma arka kısmından batıyorum arkadaşlar. Şu orta kısımlara bunu birazcık daha çekiyorum. Çok da çekmedim. Arkada biraz kalacak yani, bakın şu şekilde. Tekrardan buraya 2 tane sık iğnenin olacağı kısma gelecek şekilde çekiyorum. Birkaç defa bu işlemi yapacağım. Bir tane daha yapalım. Aynı yerlerden batmaya özen gösterelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu en orta kısım var ya, arkadan batıyorum, en orta kısımdan çıkartıyorum. Ve bunların tam ortasındaki ilmeğin, bakın bunların da altına gelecek şekilde batıyorum. Ve burnumuz hazır arkadaşlar. İsterseniz burada bunu da birkaç kat yapalım. Bir. Bu da ikinci olsun. İç kısmından batalım. Hazır. Elimizde biraz düzeltelim. Burnumuz da hazır arkadaşlar. Şimdi ipimizi arkada bağlayacağız. Çıkartalım. Çok aşırı sıkmadan bağlayın. 2 tur bağlasanız yeterli olacak. Bakın sıkmıyorum. Eğer sıkarsanız burnunuzun şekli bozulacaktır. 2 tur yeterli olacak. Zaten silikon sıkacağız oraya. Elimle tekrar şekil veriyorum burada. Bu şekilde de burnumuz gözükecek arkadaşlar. İsterseniz başka bir hayvan da yapabilirsiniz oraya. Şimdi gözlerini yapalım. Ayımızın. Şu burnu yapıştırmışız gibi düşünelim. En son yapıştırma işlemi yapacağız. Şöyle burnu şöyle koyuyorum ben. Bir tane de kalp isterseniz verin burada kucağına. İsterseniz vermeyin. Hatta burnu bir tık daha yukarıya da koyabiliriz. Bu şekilde gayet uygun. Böyle gözükecek. Şimdi gözleri yapalım. Tekrardan ipimi alıyorum. Bunun içine geçiriyorum arkadaşlar iğnemi.
Şimdi kafasının arkasından geleceğim. Şuradan. Şimdi arkadaşlar bunu geçirdim. Tam dibinden batıyorum. Bunu da herhangi bir yerden çıkartıyorum bu şekilde. Bunları keseceğim şimdi. Birazcık çekiştirerek bunu kesiyorum. Bunu da kesiyorum. İçinde kaybolmuş oluyor. Bunları dikeceğiz, yapıştıracağız sonra. Bu şekilde ayıcığımız hazır. Şimdi kulakları kaldı. Kulaklarını da yapalım. Ben birini yaptım. Zaten çok kolay. Diğerini de sizle beraber yapalım. Bir tane sık iğne sihirli halka yapacağız. İçine 6 tane sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Onu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. 6 tane sık iğne yaptım. Ve güzelce kapattım. Sıkı bir şekilde. Yaptığım ilk sık iğnenin tepesine geldim. Ve buradan batıp kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi dikmek için birazcık ipimi uzun bırakıyorum. Bu ipi kesmiyorum. Onu sonra kullanacağım dikişte. Geldim. Uzun kısmı takalım. Geçirdim arkadaşlar. Şimdi kulakların yerlerini ayarlayalım. Şurası uygun bence. Yan kısma denk gelsin. 1, 2, 3'ün 2'nin bitişi 3'ün başlangıcı olarak ayarlıyorum şöyle hatta. Şöyle dursun. Bakın ipim yukarıda olduğu için iğne kullanırsanız daha kolay olacaktır. Şu delik yer vardı ya. Burası benim ilk ördüğüm 1, 2 ve 3. Şurası kulak için şöyle yana kayıyorum biraz daha. Şu 3'ün bitişi zaten 2 taneye diksek yeterli olur. Hemen bakın şu dip kısma da batıyorum. Rastgele. Şu kısımlara da şöyle artık 2 taneydi ya. 2 sıraya dikmiştik. Onlara da batalım rastgele. Yönü düzgün olsun diye. İpimizi şöyle karşıya çıkartıyorum ben. Bu şekilde duracak arkadaşlar kulaklarımız. Şimdi şuradaki ipi saklayacağız. Aşağı indirerek ve buraya bağlayacağız. Tığımızı alalım. Hemen geçiriyorum bakın. Bunu sonunda yapmamın sebebi nereye geleceğini bilmiyorum. O yüzden aşağı doğru indirdim. Ve şu hemen ipimin çıktığı yer var ya. Onun dibine tığımla battım. Ve bu ipi oraya indiriyorum arkadaşlar. Çıkartamadım. Çıkarttım. Şimdi burada bu ikisini bağlıyorum. Bir tur bağlasanız yeterli olur. Hatta 2 tur bağlayalım. Gözükmüyor zaten. Şimdi bu ipimizi artık saklayalım. Diğer kulağı da aynı şekilde dikeceğiz. Bunu göstermiş olayım. Kesiyoruz bunu. Bunu da takalım, saklayalım aynı şekilde. Dibinden batıyorum bakın. Burası önemli. Sağdan soldan batmayın. Yoksa gözükür. Bu puflu iplerde pek, kadife iplerde pek gözükmüyor ama diğer iplerde daha çok belli olacaktır. Gözükür yani. Dikkat edin o yönden. Diğer kulağı da arkadaşlar dediğim gibi bakın sayalım şuradan. Bakın bu tepe noktamız 1, 2, 3. 3'ün bitişi, 4'ün başlangıcı, 4 ve 5'e dikmişim. Bu şekilde ortalayarak şu hizayı bakın şöyle ortalayarak buraya alıp batarak şu karşısına gelecek şekilde şöyle çıkarabiliriz. 2 tane sadece. Bu şekilde buraya denk gelir arkadaşlar. Takalım bunu da.
Bu ipimizi arkaya alalım. Ayıcımız hazır arkadaşlar. Şimdi sadece yapıştırma işlemleri kaldı. Onu da en son yapacağız. Şimdi şu çiçeğimizin de şu kafa kısmını halledelim. Bir sonraki aşamada ona geçelim arkadaşlar. Çiçek yapımına başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Şundan bir parça daha yapacağız. Sonra birleştireceğiz ve etrafını yapacağız. Başlayalım. Sihirli halka yapıyorum yine. Hemen bir tane zincir çektim. Onu saymıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Kapama işlemini yapıyorum. 6 sık iğnemi. İlk yaptığım sık iğnem var ya arkadaşlar. Onun tepesine batıyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlmek belirleyici kullanabilirsiniz bu aşamada. Bir tane sık iğne yaptım. Zincir çektim yerin dibine. Ben size göstermek için bir tanesine ilmek belirleyici takacağım bir sıra. Hemen dibine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapmış oldum arkadaşlar. Aynı sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yaptım. Arttırma oldu. Şimdi 6 tane arttırma yapacağız. 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Hepsini arttırıyorum. Bu 3. arttırma. Şöyle 4. 5. Bu da 6. arttırmam arkadaşlar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. 12. sık iğnemin tepesine battım. Yani ilk yaptığım sık iğnemin tepesine battım. Tekrardan bir tane zincir çektim. Hemen de bir tane dibine sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. Bu işlemi hep uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım. 6 defa olacak. 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bir sık iğne yaptım. Yanına geliyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne ve bir tane arttırma yapıyorum. Bir sık iğne. Yanına gidiyorum ve arttırıyorum arkadaşlar. Sonuncu sık iğnem, ona da arttırmamı yapıyorum. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen tepesine kapatma işlemimi yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi oraya takıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine taktım. Şimdi arkadaşlar bu sırada bir tane sık iğne ördük ya. Hemen yanına geliyorum. Arttırma yapıyorum. Bir tane. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi bir tane daha arttırma yapıyorum. 2 sık iğne bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Sıramın sonuna geldim. 24 tane sık iğnem oldu. Toplam bu sıranın sonunda sonuncuya bir tane sık iğnemi de ördüm. Hemen geliyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar ve kapama işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum hemen dibine. İlmek belirleyicimi tekrar yerine takıyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Tepesine batıp kapatıyorum. Bitti arkadaşlar. Bunun aynısından bir tane daha yapacaksınız. Şöyle ipimizi de keselim. Çok aşırı uzun kesmiyoruz. Dikiş yapmayacağız çünkü. Şuradaki ipleri de kesebiliriz artık. Şöyle yine çok dipten olmayacak şekilde keselim. Arkadaşlar şimdi çiçek kısmındayız ya. Bu taraflarını ördük. Şimdi kırmızı yerini yapacağız çiçeğin. Öncelikle şöyle kırmızı ipimizi alalım. Ucunu. Şöyle tığıma doladım bakın. Bu şekilde. Tığıma doladım. Böyle şurada bir üçgenlik gibi bir şey oldu. Üstüne geldi yani ip. Böyle ilmek gibi durdu. Elimle tutuyorum bakın. İçinden ilmeğimi geçiriyorum. Zincir yapıyormuş gibi. Ama bunu sıkıştırıyorum arkadaşlar. Buraya. Şimdi ilmeğim hazır. Bu ikisini alacağım. İkisinin de böyle dış kısımları birbirine bakacak. Dışa gelecek. İç kısımları birbirine bakacak arkadaşlar. Bakın. Kapama yaptığım yer vardı ya. Hemen onun yanına batıyorum. Burada da geliyorum. Hemen onun yanına batıyorum. Şöyle ilerletelim ya.
Şimdi hemen buradan ikisine birden battım. Bakın karşılıklı kapama yaptığım yerin ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar bu ikisinin içinden. Şimdi bu benim ilmeğim oldu. Şimdi buraya bakın şuradaki ipler var ya. Bunları bir tur götüreceğim burada. Bu ipi de alalım. Aşağıdan geçirirseniz olmaz. Bakın bunun altından geçirmedim. İpimin üstünden geçiriyorum bu aşamada. Şimdi bunlar dursun. Şöyle içeriye koyup saklayacağız bunları. Böyle duracaklar. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane tığıma doluyorum. Bir tane daha doluyorum. Toplam 2 defa tığımın başına ip doladım. Hani 3 trabzan yapmıştık ya kalpleri yaparken aynısından yapacağım. Bakın ilmek çıkardığım yerin dibine batıyorum direkt. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. 1 ve 3. 2, 3. 3 defa da çıktım. Üçlü trabzan oldu. Başına 2 defa doluyorum. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tamam arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi hemen yanına bakın yanındaki sık iğnenin tepesine geliyorum. Bunda da aynı yeri buluyorum karşısına. Batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İçinden geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar 4 tane zincir çekeceğim yine. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tığımın başına doluyorum. 1, 2 ve 3. Hala aynı boşluktayım. Pardon 2 dolayacaktık. Üçlü trabzan yapıyorum 2 tane. Birinciyi yaptım. Tekrar tığımın başına 2 defa doladım. Aynı yere battım. Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar 2 tane. İkinciyi de yaptım. Şimdi bunun yanına hemen bunun dibine bakın batmıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen geliyorum yanına. Bakın bu yaptığım yerde gözüküyor mu bilmiyorum ama şu ilmekleri yaptığım yerde hemen onun yanına geldim. Ona battım. Karşıdan da aynı yeri buluyorum bakın. Ona da gelip batıyorum. İkisini birlikte yapıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar buraya. Yani bu ilmeği bunun içinden çıkartıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4. Bunu da birlikte yapalım. Tığımın başına 2 defa doluyorum. Aynı yere bakın zincir çektiğim yerin dibine hemen ikili trabzan yapıyorum. Toplam 2 tane. Tekrar tığımın başına 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çektim. İpim dolaşmış. Şimdi hemen yanındaki arkadaşlar sık iğnenin tepesine geliyorum. Bakın boşta olan sık iğnenin tepesine geliyorum. Batıyorum. İkisine de karşılıklı batıyorum. Birlikte götüreceğim çünkü karıştırmayalım ilmeklerin sayısını. Hemen kapama yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 4 zincir çekiyoruz. Böyle bakın güzel bir şekilde oluşuyor zaten. 4 zincir çekiyoruz. 2 tane aynı yere. 4 zincir, 2 tane üçlü trabzan, bir tane sonda 4 zincir ve onu da yanındakine sık iğneye batarak kapama yapıp bu şekilde örelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıra sonunda şu kadarlık bir açıklık bırakıp buradan hem doldurma işlemini hem de bizim mıknatısımızı koyma işlemimiz olacak. Yapıp gelelim arkadaşlar. Şuraya kadar örüp gelelim. Arkadaşlar şu kadarlık bir açıklık bıraktım. Bu kısımları ördüm ben. Siz de örün. Şöyle elyafla dolduracağım içini biraz. Çok değil zaten. Şöyle doldurma işlemini de tamamladım. Şimdi altta kalacak olan kısım ve üstte kalacak olan kısım var. Yani şöyle göstereyim. Altta kalacak olan kısma şöyle çevirdiğimizde altta kalacak olan kısma mıknatısımızı koyacağız şimdi. Bu kadar doldurmak yeterli. Bakın mıknatısım şurada. Şöyle ikisinin çeken olduğuna dikkat ediyorum. Bakın bu ikisi böyle çekiyor. Bir de bunun diğer mıknatıslarda şu arka tarafı mesela iter. Burası iten taraf. İstesem de birbirine yapıştıramıyorum. O yüzden onu ayarlayın arkadaşlar. Şimdi şöyle şu kısma ben yerleştireceğim. Elyaf olmamasına dikkat ediyorum burada. Üstüne elyaf gelmemesi lazım. Ortalıyorum. Bakın şu orta kısmını ayarlıyorum çiçeğin. Şu sihirli halka var ya o kapattığımız kısım var ya tam oraya elimle bakın ayarladım bu şekilde. Yetmeyecek sanırım. Çekimi yetmeyecek. Gücü yetmedi arkadaşlar. Bir tane daha mıknatıs kullanacağım. Arkadaşlar bakın şu şekilde ikiye çıkarttım mıknatısımı. Aynı mıknatıstan 2 tane koyacağım şimdi. Önüne elyaf gelmeyecek şekilde. Bir dakika bu taraf. Şöyle içine bakıyorum. İp falan da gelmesin. Önüne hiçbir şey gelmesin. Şöyle elinizle açtırın. Kontrol edin arkadaşlar. Tamamdır. Yerleştirdim.
Takıyorum. Tamam. Bakın nasıl göstereceğim. Şu şekilde tutuyor olması lazım. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Şu sallanan. Bu şekilde tutuyor olması gerekiyor arkadaşlar. Tamamdır. Doldurma işlemimizi de yaptık. Kapatıyoruz artık. Bunun da yerini ortaladık. Şu kısımlara da aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Arkadaşlar bakın sonuncuyu da yaptım. 4 tane zincirini çektim. Bakın sıramın sonuna gelmiş oluyorum. İlk yaptığım yer vardı ya. Şimdi onun hemen dibine batıyorum. Ve kapama işlemini yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Böyle kapatacağım. İpimi birazcık uzun kesiyorum. İpimi bağlayıp saklayacağım şimdi iğneyle. Çok aşırı da uzun kesmenize gerek yok. Saklama işlemi yapacağız sadece. Sağlam olsun diye de bağlayacağız bir tur. Şuradaki hafif boşluk var ya, onu da gidermek için. İğnemize takalım. Arkadaşlar bakın. Şu alttan şöyle şu incecik yerden şöyle hemen dibinden şöyle alttan bir altından giriyorum. Battım arkadaşlar. Bakın hem o görüntüyü kapattım. Hemen şuradan dibinin yanındaki ilmeklerin üsttekini bıraktım, alttakini aldım. O şekilde battım arkadaşlar. Şimdi geriye doğru çıkartıyorum. Bakın altta kalacak olan kısım şurası. Burası üstte gözükecek çünkü. Geriye doğru hemen bakın dipten atıyorum, yine ilmeklerin dibine çıkıyorum. Şimdi arka tarafta şu yaptığımız yer vardı ya. Bakın burada da bir boşluk var. Aynı işlemi buraya da uygulayacağım. Şöyle ilmeğin altından giriyorum. Bu sefer şöyle biraz ucunu bıraktım. İçinden iğnemi de geçiriyorum arkadaşlar. Düğüm yapmış oluyorum buraya. Bu şekilde sıkıca güzelce. Koparmamaya da özen gösterin lütfen. Şimdi hemen bunu dibinden batıyorum ve şöyle herhangi bir yerden çıkartıyorum arkadaşlar. Ve bunu kesiyorum. Şu bir tık çekerek keserseniz eğer gözükmeyecektir. Ucunu da aldım. Elimle de düzelttim. Zaten altta kalacak. Tamam. Bakın bu şekilde asılı kalabiliyor. Sizin de ona göre mıknatısınızın güçlü olması lazım. Buna tek takabilirsiniz mıknatısı ama buna çift takın arkadaşlar. Ya da buna daha büyük, buna daha küçük mıknatıs kullanın. Ben çift taktım. Elimde vardı çünkü bu mıknatıstan. Şimdi bu işlem de tamam. Arkadaşlar şimdi bakın şu kalpler vardı. Bu kalplerden ben toplam 7 tane yaptım. 6 tane demiştim size. Yani askı aparat kısmına 6 tane kullanacağız. Ama şu ayıcığın kucağına da bir tane yapmanız gerekiyor. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Zaten bu da balonu da kalpli diye. İsterseniz yapmayın. Size kalmış. Ben yaptım. Hoş duruyor çünkü. İsterseniz siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu kavanoz kapağını saracağımız taban kısmı var. Oraya geçelim. Beyaz ipimizi alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar önce şu taban kısmı, mesela şu kapağımız var ya, bunun etrafını saracak olan kısmı yapıyoruz şu anda. Ben küçük kapak kullandım. Eğer büyük kapak kullanırsanız ölçüler değişecektir. Küçük kapakla büyük kapak arasında fark var. Şimdi bu herkesin evinde olan kapaktan. Konserve kapağı, marketten falan bulabilirsiniz çok rahat. Bir tane sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bunu saymıyoruz. Yani yandan olarak saymayacağız. 1, 2 ve 3. Toplam 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Tamam mı? İlk çektiğimizi saydım. Onun üstüne 2 tane çekmiş oldum. Şimdi ipimi doladım bir tane. İkili trabzan yapacağım içine. 1, 2. 2 tane de çıkıyorum. İpimi doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikili trabzandan 10 tane yapacağız bunun içine. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, şöyle 10. Şu da zincirimiz arkadaşlar. Onu saymıyoruz. Şimdi toplam 10 tane yaptıktan sonra sihirli halkayı kapatıyoruz. 10 tane ikili trabzanı yaptık. Sihirli halkamızı güzel bir şekilde şöyle sıkı bir şekilde kapatın. Kopmasından ama dikkat edin. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin ikili trabzanın tepesine geliyorum arkadaşlar ve burada kapatma işlemi yapacağım. Dakika. Aynen şurası. Burada ilk yaptığınızın tepesine ilmek belirleyici takabilirsiniz eğer karıştırırsanız. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi hemen bakın şu zincir çektiğim yer var ya, onun dibine ipimi tığıma bir kez doluyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum ama 2 tane yapacağım, arttırma olacak. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şimdi bu sırada arkadaşlar 10 tane olan ikili trabzanımızı 20 taneye çıkaracağız. Sıra boyunca örelim gelelim arkadaşlar. Hepsine arttırma yapıyoruz. Bütün trabzanlarımızın ilmeklerinin başına 2 tane ikili trabzan batarak arttırma işlemi yapacağız. 20 tane ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Şunu saymıyoruz arkadaşlar zincir çektiğimizde. İlk yaptığınız ikili trabzanın tepesine burada ilmek belirleyici takabilirsiniz karıştırmamak için. Örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batacağız. Bakın şu bizim ilk yaptığımız ikili trabzanımız. Tepesine batıyorum ve kapatma işlemi yaptım burada. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Hemen zincir yaptığım yerin dibine ikili trabzan yapıyorum bir tane. Buna ilmek belirleyici takabilirsiniz. Tekrar tığımın başını doladım. Hemen yanına geldim. Yanındaki ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu sıra boyunca da bir tane ikili trabzan, bir tane arttırma ikili trabzan. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Şöyle göstereyim, tığımın başını doladım arkadaşlar. Bakın yanına geldim. Hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Onun yanına geldim. Buraya arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma, bir tane düz öreceğiz anlayacağınız. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. İlk yaptığımız ikili trabzanın tepesine batacağız arkadaşlar. 1, 2, 3. Şurası oluyor. Battım. Hemen kapatma işlemi yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Zincirlerimi çektim. Hemen dibine tığımın başını doladım. Yine ikili trabzan olarak devam ediyoruz bu sırada hep arkadaşlar. Bu taban kısmında. Şimdi hemen dibine bir tane ikili trabzan yaptım. Yanına geliyorum. Bir tane arttırma ikili trabzan yapacağım. Aynı yere 2 tane batıyorum yani. Bir tane normal yaptım ikili trabzan. Yandaki ilmeğe 2 tane ikili trabzan yaptım. Aynı ilmeğin içine. Yanına geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanına da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada sıra sonuna kadar artık bir tane iki tane ikili trabzan, bir tane arttırma ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi şurada 30 tane ikili trabzanımız vardı. Bu sıranın sonunda da 40 tane ikili trabzanımız olacak. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi kapama işlemini yapacağım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıyorum ve kapatıyorum bu şekilde. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bakın eğer kapağınızın boyu belli değilse yani farklı bir kapağınız varsa yine ne olur ne olmaz ölçerek ilerleyin. Bakın ben koyduğumda artık tam denk geliyor. Ben şu yan kısmını kapatmaya geçeceğim artık. Daha büyük bir kapağınız varsa eğer o zaman bu sırayı mesela 2 tek 1 çift yaptık ya. Şimdi bundan sonrakinde 3 tek 1 çift yaparak büyütebilirsiniz arkadaşlar. 4 tek 1 çift artık ne kadar büyük bir obje yapacaksanız kapağınız ya da kullandığınız malzeme bir ahşap parçası da olabilir. Ne kadar büyükse ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunu büyüteceksiniz. Yani her zaman 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift. En sonunda da bu kenar kısmına geçtiğinizde de düz örmeye başlayacaksınız artık. Yani arttırma eksiltme yapmadan mesela benim şu an 40 tane ikili trabzanım var ya. Bunların hepsini ikili trabzan olarak arttırma eksiltme yapmadan öreceğim arkadaşlar 40'ını. Bir tanesini örelim birlikte. Hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün gördüğüm ilmeklerin tepesine ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Birer adet. Arttırma eksiltme yapmıyorum. 40 tane örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi kapatma işlemini de yapacağım. Ve kapattım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ölçelim. Oturuyor mu oturmuyor mu diye. Takmaya çalışalım. Çok aşırı gergin olmasını istemiyoruz. Açık durmasın. Bakın benimkisi daha olmamış mesela ama çok fazla bir boşlukta yok. Hani bir sıra ikili trabzan yaparsam çok gelecek. O yüzden ben bir sıra boyunca şöyle etrafına sık iğne yapacağım. Sizin daha çoksa siz ikili trabzan yapın. Kapama işlemini yapmıştık arkadaşlar. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Sık iğne yaparken bir tane zincirle başlamanız gerekiyor. Hemen dibine, zincir çektiğim yerin dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tığın başını falan dolamıyorum arkadaşlar. Direkt bildiğiniz sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tur boyunca da sık iğne yapacağız. Hepsinin tepesine batıyoruz. Siz de bu şekilde batın gelin arkadaşlar. Batalım gelelim. Hepsini güzelce yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp bir tane kapatma işlemi yapıyorum. İpimi biraz çektim. Tekrardan deneyeceğim. Bakalım olmuş mu? Tamam. Olmuş arkadaşlar. Yeterli. Bakın şöyle güzelce kapatması lazım. Gözükmesin yani. Şimdi arkadaşlar bunu çıkartalım. Şöyle küçük normal bir kavanoz kapağı kullandım dedim size. Hemen ölçüde vereyim. Yani ortalama 8,5 santim uzunluğunda. Şöyle. Ben şöyle yaptım. Bakın deldim ve telimi taktım.
Telim 9 milim kalınlığında, kablo teli olarak geçiyor. Kablo böyle malbur gibi bir yerden aldım ben. Her yerde bulabilirsiniz. Elinizde başka bir teliniz varsa çok ince olmayacak şekilde onu kullanabilirsiniz. Eğer çok ince ise 2 kat yaparak da kullanabilirsiniz. Yani saracağımız için zaten bu teli 2 katlı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde varsa onu değerlendirin. Bakın şöyle altını kıvırdım taktıktan sonra. Şu kısmına, şöyle hemen şu kısmına bakın. Delik açtım ben arkadaşlar. Şöyle birazcık kamerayı uzaklaştıracağım. Daha rahat görebilmeniz için. Şöyle. Ben şu kısmına delik açtım arkadaşlar. Bunu bıçakla yaptım. Çiviyle falan da yapabilirsiniz. Rahatlıkla olur. Şimdi bunu ayarlayacağız ve bunun etrafından geçireceğiz. Sonra silikon tabancasıyla yapıştıracağız. İlk önce şu ipimizi bir keselim arkadaşlar buradan. Şöyle kestim. Zincir falan çekmedim bakın bu aşamada. İçinden çıkardım. Şimdi burayı düzelteceğim. Çıkartıyorum. Bakın 1, 2. İkinci sık iğnemin tepesine geliyorum. İkinci başağın içine. Bu ip beyaz olduğu için çok net anlamıyor olabilirsiniz ama gözükmüyor olabilir. Bakın bir tane sık iğne bıraktım. Hemen şu üstteki olan kısım zaten belli oluyor. Onun içinden geçirdim ve bıraktım arkadaşlar. Bu şekilde bu içeriye gelecek. Şu kısmı da kesebiliriz. Kötü gözükmesi. Şöyle çok dipten kesmiyorum. Yine biraz üstten kestim. Bunu da kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle birazcık bunu şuradan kesiyorum. Hafif içinde bırakacağım. Böyle içine kıvıracağım bunu çünkü. Silikon tabancasıyla yapıştıracağız zaten. Normal silikon tabancası kullandım. Şunun boyu da arkadaşlar, bu arada ben onu da söyleyeyim. 45 santim yaptım kablonun boyunu. 45 santimlik bir kablo çok rahat yeterli olacaktır arkadaşlar. Uzunluğu kablonun 45 santim. İçine birazcık kıvırdım. Şu kısmını da ölçelim. Uzunluğunu. Şöyle yüksekliği 25. Şuradan devam ediyorum. 34 arkadaşlar. 34,5 falan. Şu dışta kalan kısım 34,5, yani 10 santime yakınını şu kısma kıvırmak için kullanmışım. Çünkü 45 santimlik bir kabloydu. Şu şekilde taktıktan sonra şimdi bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar ilk önce. Silikon tabancasıyla. Silikonumu ısıtmayı unutmuşum ben. Şöyle alttan bakın. Kabloya sıkıyorum arkadaşlar. Sıkarak ilerliyoruz. Şu kısmı bir kavanoz kapağına yerleştirelim. Şöyle yapıştırıyorum. Silikonum sıcak olmadığı için biraz zor yapışıyor. Siz de bu şekilde etrafına sıkarak yapıştırın arkadaşlar. Elinizde şöyle biraz tutun, bekletin güzelce. Yapışsın. Yapıştırıp gelelim bunu. Şimdi yapıştırma işlemini yaptım arkadaşlar. Bunu takacağız. Bakın şu sık iğnem. Şurada bir sıra ikili trabzanım. Bu da üçüncü. Şu aşağıdan saydığımda sık iğne, ikili trabzan ve ondan sonraki olan ikili trabzan sırasına takıyorum. Bakın şöyle herhangi bir yerinden şöyle açtığım delik. Geçireceğim. Zaten delikte. Kablonun tepesinden bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle bunu kavanoz kapağıma geçireceğim şimdi güzelce. Şimdi şöyle şu arkaya gelecek şekilde bakın şuradan geçireceğiz. Tam denk geliyordur zaten. Siz yine deneyin. Şimdi bunun etrafını bu şekilde silikon tabancasına sıkacağım. Sonra yapıştıracağım arkadaşlar. Bakın şöyle gözükecek. Bunu da göstereyim de. Kablonuz kalkıyor olabilir sizin de. Benim de kalkıyor maalesef, kapakların içindeki malzemeden kaynaklı. Önemli de değil çok. Orada bir hafif yapışkanlık olsa yeterli bizim için. Bu şekilde arkadaşlar geçirdim. Bakın şurada şöyle bir küçük potluk var. Bunun olmasını istemiyorsanız böyle geçirin ilk önce. Zaten kayboluyor düzleştirince de. Şuraya hemen orta kısmına birazcık silikon sıkalım. Nasıl yapacağız? Böyle geçirdim. Geçirdikten sonra şurasını kaldırıyorum hemen. Bakın elimle de tutuyorum. Ve şu kısımlara şöyle hafif silikon sıktım. Sadece orta kısmını sıktım. Döndürmeden tekrar elimle sabitliyorum arkadaşlar buraya. Böyle. Şimdi bu etrafına silikonumu sıkacağım. Ve örgümü de getirerek kapatacağım. Bakın böyle etrafına sıkıyorum güzelce. Azar azar. Bunu da getiriyorum. Bunu içeriye alalım. Üstüne koyuyorum. Kaldırıyorum. Üstüne koyuyorum. Bu şekilde. Böyle yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, bu etrafın tamamını yapana kadar silikonumuzu yapalım. Gelelim sıkalım hepsini. Yapıp görüşelim arkadaşlar. Hepsini yapıştırıp görüşelim. Evet arkadaşlar, yaptım ben. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi bu çubuğu saracağız. Şu kadarlık bir kısmı boş bırakıyorum. Çünkü çiçek içine girecek şu kısım. İçine girecek. Şimdi buradan boş bırakarak sarmaya başlayacağım. Şöyle yatay yapıyorum görebilin diye. Arkadaşlar ipimin önce bakın şu kısmını alıyorum. Boş bırakacağım kısmın birazcık daha gerisinden şöyle. Şu kadarlık bir kısım boş kalsa yeterli olur bizim için. Buradan sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sararak sona kadar gideceğiz. Etrafını güzelce dolayalım.
Böyle arkadaşlar. Saracağız. Düzgün bir şekilde boşluk bırakmadan saralım. Sonunda görüşelim arkadaşlar. Buraya kadar hepsini saracağız. Arkadaşlar şöyle en alt kısma geldim şimdi. Burada birazcık silikon sıkacağım. Bakın şu alt kısımdayım. Şöyle ipimi keseyim burada. Şu kadarlık bir ip kestim. Sondayız zaten. Şöyle alt kısımda birkaç tur silikon sıkacağım şu köşeye. Oraya sararak devam edeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Şuraya silikon sıktım. Gözükmeyecek şekilde yapıyorum. Şimdi buraya bir tur daha doluyorum. Şöyle yapıştırarak doluyorum ucunu. Bir tur daha gelelim. Ve ipimizi burada keselim arkadaşlar. Şuraya sona gelecek şekilde ipimizi keselim. Bu son kısma çok azıcık daha silikon dokunduralım. Ve bunu buraya sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle tırnağımızla bastıralım. Tığımızla da olur. Şu şekilde. Bu burada gözükmesin. Şu oynuyorsa eğer şöyle elinizde ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi arkadaşlar çiçek kısmını takacağız. Mıknatıslı olan kısmı takmıyorum. Mıknatıssız olan kısmı takacağım. Bakın şöyle önce tığımla şuraya bir delik açıyorum. Sihirli halkanın ortası var ya, oraya. Şöyle yan yatıralım. Bu sihirli halkanın ortasından döndüre döndüre. Böyle biraz zorluyor bu kısım. Küçük kaldığı için. Biraz daha büyük tığla yaparsak daha rahat olacak. Bu şekilde döndürerek sihirli halkayı biraz açıyorum. Bunu da buraya takıyorum arkadaşlar. Taktım. İçine güzelce sokalım da. Şeye kadar geldi. Mıknatısa kadar geldi. Tamamdır. Güzel bir şekilde koydum arkadaşlar. Çiçeğimi de düzeltiyorum elimle. Objemi hazırlamış oldum. Şimdi kalplerini yapıştıracağız. Ayıcığı yerleştireceğiz. İlk önce şu küçük kalpler var ya arkadaşlar, onları bir yapıştıralım yerlerine. Şu şekilde 2 tane alıyorum, bakın. 2 tane aldım. Şu arka kısımlar var ya, kestiğimiz ipler, onları arkaya gelecek şekilde alıyorum. Ve şu dip kısma bir tane yan şekilde yerleştiriyorum. Şöyle duracak arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyorum. Hemen silikon tabancasını şuraya sıkıyorum. Birazcık silikon. Bunu buraya yerleştiriyorum. Karşısına da yapıyorum aynı işlemi. Karşılıklı bir şekilde gelecek şekilde şöyle eşit yapıştırıyorum arkadaşlar. Silikonları temizleyelim. Şimdi bunu 3 yere yapacağız. Gözünüzle ayarlayın siz de. Rastgele yapıyorum ben. Birazcık daha aşağıya da yapacağım. Şöyle bu iyi. Bu şekilde. Birini de şuraya yapacağım arkadaşlar. Şu kısma. Toplam 3 tane yapacağız. Şu kısma yapabiliriz. Şurası da iyi. İlkini yapıştıralım. Şunları arkaya getiriyorum. Bakın buraya yapıştırıyorum bunları da. Şöyle yan bir şekilde yapıştırdım. Diğer tarafa da yapıyorum. Aynı çizgi. Bunları yine yana getiriyorum. Hafif yan bir şekilde kalbi yapıştırıyorum. Hatta isterseniz şu kısımlar var ya, buraya da sıkalım birazcık bunda. Şöyle kapalı dursun kalbi. Buraya da. Şu kısım gözüküyor buraya. En son silikonları temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok kötü duruyor. Burası da tamam. Şimdi sonuncuyu da yapalım. Onu da şuraya yapabiliriz. Şöyle biraz yan şekilde. Tam karşısına da. Yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şöyle duracak bakın. Şöyle yan çevireceğim. Görebilmeniz için. Böyle duracak. Bakın şöyle karşılıklı gelecek şekilde yapıyorum. Şu karşı kısımları var ya, şu uçları kapatıyorum arkadaşlar. Şuraya sıkıyorum biraz içine ve kapatıyorum. Tamamdır burası arkadaşlar. Şimdi diğer objelere geçelim. Şimdi arkadaşlar ayıcığımızın şurada gördüğünüz burnu ve kalbi vardı. Şu burnunu düzelteyim bir dakika. Bozulmuş. Burnu ve kalbi vardı. Onları yapıştıracağız. Önce burnunu yapıştıralım. Şöyle iğnemi çıkarttım. Hemen altına silikon tabancasından silikon sıkıyorum biraz.
Şu tarafa da azıcık sıkalım. Sağlam olsun. Kalbi de yapıştıralım arkadaşlar. İsterseniz bunları dikebilirsiniz. Ama bence uğraşmaya gerek yok. Etrafına gelecek şekilde şöyle yapıştırdım. Bastırıyorum elimle. Şu uç kısımlara da yapıştırıyorum. Tamamdır. Silikonla da işimiz bitti arkadaşlar artık. Makinemizi kapatalım. Şimdi hayalet ip kullanacağız. Misina da kullanabilirsiniz ama misina bir tık kalın kalıyor. İyice gözükmesini istiyorsanız hayalet ip kullanın. Boncuk işlemede falan da kullanılıyor bu ip. Çok da uygun fiyatı var. Çok pahalı bir şey değil. Zaten çok az da kullanacaksınız ama eğer elinizde misina falan varsa böyle ince şeffaf bir ip, boşa masraf etmeyin, onu da kullanabilirsiniz. Silikon tabancasıyla bunu yapıştıracaktık. Şimdi arkadaşlar bunun yerini ayarlayalım ayıcığın. Şöyle koydum. Şu mıknatısın olduğu yer yukarıda kalmasını istiyorum. Şöyle yapışacak bakın. Şöyle ayarladım arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama tam şurası çiçeğin geliyor. Şu çiçeğimi biraz şöyle yamultayım. Ayıcıyı yerleştiriyorum şimdi. Şu mıknatısın olduğu kısım şurası. Yani yukarıya asılacak olan kısım. Bu elinde kalacak. Şu şekilde bunu da öne koyar. Bunu yapıştırmıyoruz. Sadece ayıcıyı yapıştırıyoruz. Ayıcın yerini ayarlıyorum şu an. Şu şekilde bence gayet iyi duruyor. Yani önde olduğu kadar, olabildiği kadar boşluk bıraktım ve ayıcığı biraz daha arkaya yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi yerini ayarladım. Siz de bu şekilde bakarak ayarlayın. Şimdi ayıcığı kaldırmadan ayak kısımlarına sabitliyorum arkadaşlar. Bastırıyorum. Arka kısımdan da yapalım. Önden yaptık. Arkadan da yapalım. Dik dursun. Ayaklarının arkasından da yapıyorum arkadaşlar. Bu aşamada. Tamam, artık silikonla bu sefer işimiz bitiyor. Unuttuğum başka bir şey yok herhalde. Tamamdır. Şimdi sadece hayalet ipimizi takacağız. Hayalet ipimden ben birazcık koparttım. Göstereceğim size de. Şöyle duruyor arkadaşlar ayım. Kalbi de geleceğim. Şöyle şurada bırakacağım. Yani şöyle duracak. En son bitmiş halini çekip göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık hayalet ipi aldım. Gözüküyor mu? Şöyle bakın. Şurada görüyorsunuz. Şu hayalet ipim. Şimdi bunu şu tığımın yardımıyla ben ayımın kolunda kalsın istiyorum. Ha, siz isterseniz ki yerde dursun. O zaman alt kısma, bu taban kısmına sabitlemeniz gerekiyor. Ben ayımın kolunda olsun istiyorum. Hani elinde uçan balon tutuyormuş gibi olsun istiyorum. O yüzden hemen ayımı alıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Ayımın kolundan herhangi bir yerden geçireceğim buna. Güzelce de bağlayacağım oraya. Şöyle koluna. Yaptığımız paflar vardı ya. Onlardan birine batıp şunu çıkartıyorum. Hayalet ipimi. Şöyle ikili bir paf çıkartacağım. Tek olmasın. Çok ince bir ip gerçekten. Çıkartamadım gerçekten ya. Ters geliyor. Çok ince bir ip. İnce tığınız varsa bunu onunla yapın. Şöyle yapacağım ya. Olmadı. İğnemize geçirelim. Tığla çıkmadı arkadaşlar. Sizin de olmaz büyük ihtimalle. Ya da benim şu an ters durduğu için de olabilir. Şöyle tığımızdan bıraktık tığımızı. İğnemizden geçirdim. İğnemden geçirdim. Ve tutturmak istediğim yere geliyorum. İğnemle geçirip şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz uzun bıraktım bakın. Şöyle. Bunu eşitliyorum. İki ucu eşitliyorum. Eğer çok uzun gelirse keseriz. Şimdi burada arkadaşlar bunları bağlıyorum. 2-3 defa düğüm yapacağım bu aşamada. 3-4 defa yapın.
Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın bu iki ucu birlikte kalbin arka kısmından. Yani şöyle kaldırdığında bakın şu kısım mıknatıslıydı. Şöyle duracak. O yüzden şuradan bakın yan kısım var ya alt. Eğer böyle olursa şöyle durur, dik durur. Dik durmasını istiyorsanız şu en alt kısmından yapın. Şöyle dursun istiyorsanız da şu yandan yapın. Ben şöyle tam en alttan değil de şu birazcık yandan yapacağım bunu. Yine iğneme geçiriyorum. Hayalet ipimi. İğnemden geçirdim. Şimdi nereden durmasını istiyorsam oradan da geçiriyorum. Şöyle şurası benim için iyi bakın. Şu kısım benim için ideal. Ben buradan geçirdim bunu da. Şimdi burada bir tanesini çıkarsak daha iyi olur. Karşılıklı olsun. Sadece birini geçirdim arkadaşlar bakın. Bunu da buradaki uçla bağlayacağım. Şu uçla. Şimdi bunun yerini ayarlayacağız. Birazcık hassas. Kaldırdım. Şöyle dik tutuyorum. Görebiliyor musunuz? Şöyle kamerayı nasıl yapsam görürsünüz acaba. Şöyle yapsam olmaz. Böyle yapsam olmaz. Şu çiçek denk geliyor tam. Şu çiçeğin olduğu kısma. Bakın. Şuradaydı mıknatısı. Böyle yapışmayacak arkadaşlar. Şöyle mıknatıs yapışmayacak. Bunu biraz aşağı doğru çekeceğiz. Yerini ayarlayacağız. Böyle havada asılı kaldığı yere bulmamız gerekiyor. Şu anda çekiyor. Bakın. Çok hassas. Ben bunu çekerken bulduğum yere bağlayacağım. Bakın siz de böyle yapın. Çekiyor ya şu an. Çekerken olduğu yerde bağlayın. Sonra çiçeğin kafasından düzelteceğiz arkadaşlar. Tamam. Çekiyorken bakın yukarıda bağlıyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an bağlıyorum mesela. Tam çektiği noktanın bir tık altına düştüm şu an. O yeri bulup bağladım. Çektiği yere bağladım arkadaşlar. O çekerken bağlıyorum. Şimdi bunu birkaç tane atalım güzelce sağlam olsun. Birkaç diyor. Hayalet ipten 1 metre kadar olsa yeterli olacaktır. Çok bile gelir. Ama garanti olsun kopar. Yerini ayarlayamazsınız. Düğümü yanlış atmış olursunuz. Çünkü çok düğüm çok zor sökülecek bir ip. Şimdi ayarladım arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen dibinden düğüm yaptığım yerin dibinden kesiyorum. Şimdi bunu çiçeğin başını oynatarak ayarlayacağım. Gizemli